Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı ve huzuru yerindedir. Bu hafta son bir senenin sağlık konularını düşünecek ve muhakeme edeceğiz. Önümüzdeki haftadan sonra bütün dünyayı ilgilendiren sağlık konularında yenilikler karşımıza çıkmaya başlayacak. Fadime Birel ben. Astroloji günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 30 Ağustos 5 Eylül haftası gökyüzü transitlerinin detaylı olarak burçlara etkilerini paylaşacağım. Son haftalardaki Başak Burcu etkisi bu haftada baskın ve yoğun olarak devam ediyor. Sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörü ve eğitim sektörüyle ilgili alanlarda bazı konular hız kazanacak. Bu hafta imzalar atılacak. Önümüzdeki haftadan sonra bu alanlarda yeni başlangıçlar yapılacak. Önümüzdeki 6 aylık süreçte sağlık sektörüyle ilgili gelişmeler için 7 Eylül 2021'de gerçekleşecek Başak Burcu'ndaki yeni ay haritasına bakacağız. Bununla ilgili detayları önümüzdeki hafta anlatacağım. Öncesinde şunu söyleyebilirim. Eğitim konularında sınırlamalar olsa da kapanma olmayacak ama psikolojimizi bozan konular hala gündemde olacak. Önümüzdeki süreçte kapanmalar olma ihtimalini ben göremiyorum. Ama 19 Kasım 2021'den sonra yeni gündemler karşımıza çıkacak. Deprem konuları daha fazla gündemde olacak. Ülkemizde yönetim, idare, siyasi dengeler değişebilir. Aralık 2021'den Mayıs 2022 sonlarına kadar da 5 duyu organı ile ilgili sağlık konuları daha fazla gündemde olacak. Şimdiden tedbirleri almakta fayda var. Aralık 2021'den Mayıs 2022'ye kadar sel, deprem, susuzluk gibi doğa olaylarını daha fazla konuşacağız. Bu konular sağlık alanında da sorunları birlikte getirebilir. Yeni sene yaklaşırken ipuçlarını her videoda paylaşmaya çalışacağım. Bu hafta Güneş Başak Burcu'nda ilerliyor. Bu hafta doğanların doğum günlerini kutlu olsun. Sağlıklı ve huzurlu nice seneler diliyorum. Güneş Başak Burcu'nda sağlık konularında güzel gelişmeler işaret ediyor. Ancak bazı sağlık konularının abartılması konusu da dikkat çekiyor. Özellikle Koç Burcu ve Başak Burcu sağlık konularını biraz abartabilirler. Mars Başak Burcu'nda ilerliyor. Sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörü ve eğitim sektörü ile ilgili iş alanları bu haftada yoğun olacak. Bu sektörlerdeki işlerde çalışanlar değişimlerle karşılaşabilirler. Merkür hafta başında Başak Burcu'nda olacak. Kamuyla, sağlıkla, hizmetle ilgili alanlarda imzalar, sözleşmeler söz konusu olacak. Bunlarla ilgili işlemlerde hızlı hareket edilebilir. Sonuçlar hızla alınabilir. Hafta sonundan itibaren Merkür Terazi Burcu'na geçiş yapacak. Hukuk, adalet, mimari konular, inşaat alanları, dekorasyon alanlarıyla ilgili işlerde imzalar daha fazla olacak. Bu alanlarda işler daha fazla hareketlenecek, sözleşmeler daha fazla gündeme gelecek. Venüs Terazi Burcu'nda ilerliyor. Havada aşk var. Özellikle bu şansı değerlendirecek olan burçlar İkizler Burcu, Terazi Burcu, Kova Burcu, Koç Burcu ve Yengeç Burcu olacak. Bu güzel enerjileri değerlendirmelisiniz. Romantik planlar yapabilirsiniz. Venüs Terazi Burcu'nda ilerliyor. Para konusunda bu hafta şanslı olan burçlar Başak Burcu, Terazi Burcu ve Aslan Burcu olacak. Satürn Kova Burcu'nda ve hala retro halinde. Ekim ortasına kadar da retro devam edecek. Doğum haritamızdaki Kova Burcu'nun etkileriyle ilgili muhakemeler yapmaya devam edeceğiz. Sene başından beri Satürn bize ne öğretmek istedi? Bunları düşüneceğiz ve anlamaya çalışacağız. Burçlar kısmında bunları anlatacağım. Jüpiter Kova Burcu'nda ve retro halinde Ekim ortasına kadar da retro devam edecek. Ekim ortasına kadar Kova Burcu'nun doğum haritamızdaki etkisine göre şanslı olduğumuz alanları değerlendirme fırsatı bulacağız. Plüto Oğlak Burcu'nda ve retro halinde iş dünyasıyla ilgili gizli kapaklı konular açığa çıkabilir. Geçmişte yapılan hatalarla yüzleşmek zorunda kalabiliriz. Liderlerle ilgili gizli kapaklı konularda gündeme gelebilir. Ünlü ve lider kişilerle ilgili sağlık haberlerini veya kayıp haberlerini de maalesef alabiliriz. Burçlar kısmında planetlerin etkilerini detaylı anlatacağım.
Burçlar kısmına geçmeden önce doğum haritanızı çıkartırsanız daha anlaşılır olacaktır. Doğum haritanızı astrolojigünlüğü.com sayfamdan doğum haritası nasıl çıkartılır kısmından çıkartabilirsiniz. İlerleyen zamanda doğum haritanızı kendiniz yorumlamanızla ilgili videolar çekeceğim. Pratik bilgilerle kendi haritanızı anlayacak ve kendinizi daha iyi anlayacaksınız. Bu yüzden bu haritayı çıkartın bence. Sayfada belirttiğim gibi tabloları da hazırlarsanız sonrasını bana bırakın. Doğum haritanızı anlamak kolay olacak. Danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili de astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Doğum haritası analizini kalıcı olması için yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Videolardaki gibi tekniklerimi de kullanmıyorum. İstediğiniz dilde doğum haritası analizi için mail atabilirsiniz. Şimdi 30 Ağustos 5 Eylül arasındaki gökyüzündeki transitlerin burçlara etkilerini paylaşacağım. Burçlara dair dakikaları aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım. Dakikalara tıklayarak burçlarınıza daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar bu videoda 30 Ağustos 5 Eylül haftası gökyüzü planetlerinin detaylarını paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz devam ediyor. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlıkla ilgili 6 aylık veya yıllık olarak taleplerde bulunabilirsiniz. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Bilgi almak için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Son haftalarda sağlık konuları gündeminizdeydi. Bu haftada sağlıkla ilgili konular yine gündemimizde olacak. Sizin sağlığınız olabilir, partnerinizin sağlığı olabilir. Bununla ilgili güzel haberleri de alabilirsiniz. Sağlık sektöründen, kamu ile ilgili sektörden, hizmet sektöründen beklediğiniz haberleri de bu hafta alabilirsiniz. Bu haberlerle birlikte önümüzdeki hafta yeni başlangıçlar da yapabilirsiniz. Bu işle ilgili olabilir ya da genel konularla ilgili de olabilir. Ameliyat konusu da gündemimizdeyse bu hafta bunları tamamlayacaksınız. Bu konularda bu hafta güzel sonuçlar alabilirsiniz. Özellikle bağırsak ve karın bölgesiyle ilgili sağlık konularına dikkat etmelisiniz. Bu hafta aşkta şanslısınız. Partnerinizle romantik planlar yapabilirsiniz. Duygusal zamanlar daha fazla olacak. Bu hafta sezgilerinize fazla güvenmeyin. Sezgilerinizi 2 kere düşünün. Ona göre kararlarınızı verin. Sene başından beri arkadaş ilişkilerinizle sınandınız. Yeni arkadaşlar kazandınız. Onlardan çok şey öğrendiniz. Onlara çok şey öğrettiniz. Bu hafta bunları çok düşüneceksiniz. Arkadaş ilişkilerinizi muhakeme edeceksiniz. Belki arkadaşlarınız arasında elemeler de yapabilirsiniz. Sene başından beri sosyal mecraları, sosyal alanları işlerinizde daha fazla kullanmanız için sürekli baskı yaşadınız. Satürn size baskı yaptı. Bu alanlarda bir şeyler öğrenmelisiniz. Bu alanları işlerinizde kullanmalısınız. Sene başından beri bununla ilgili karşınıza çıkanları bu hafta daha fazla muhakeme edeceksiniz. Önümüzdeki haftadan sonra bu konularda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Ekim 2021'den sonra yeni arkadaşlar edinmeye başlayacaksınız. Yeni sosyal çevrelerde bulunacaksınız. Sosyal mecralarda bulunmaya başlayacaksınız. Yeni ortamlarda bulunmaya başlayacaksınız. Bu yenilikler size hayat dersi verecek. Çok şey öğreneceksiniz. Çok şey öğreteceksiniz. Buna da hazır olmalısınız. Son haftalarda aşk ilişkilerinizle ilgili kafanız karıştı. Bu hafta aşk ilişkinizle ilgili ciddi kararlar alabilirsiniz. Duygusal hayatınızda düzen kurmaya çalışacaksınız. Yeni aşk arayanlar bu hafta yeni aşkı bulmak kolay olacak. Algılarınız açık olsun. Duygusal ve romantik bir ortamda yeni biriyle tanışabilirsiniz. Yeni iş arayanlar sağlık sektöründen, kamu sektöründen, hizmet sektöründen iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz.
İşiniz varsa işlerinizde bu hafta sağlık sektörüyle ilgili, hizmet sektörüyle ilgili, kamuyla ilgili konularda ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Bu alanlardan işlerinize destek sağlayabilirsiniz. Bu eşiniz veya partnerinizle ilişkinizi daha fazla konuşacaksınız. Bu konuda bazı kararlar da alabilirsiniz. Eşinizle veya partnerinizle gergin durumlar varsa Eylül sonundan itibaren ilişkinizle ilgili ciddi kararlar da alabilirsiniz. Evlilik planı olanlar Eylül ortasından sonra organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Ancak 27 Eylül-19 Ekim arasında Merkür gerilemesi olacak. Bu dönemde yapacağınız organizasyonlarda sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İlerleyen videolarda bunları daha detaylı anlatacağım. Merkür geri giderken ilişkilerinizde de sorunlar yaşayabilirsiniz. Yine bunları da ilerleyen videolarda detaylı anlatacağım. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Boğa burcu olanlar. Bu videoda 30 Ağustos 5 Eylül haftası gökyüzü planetlerin detaylı etkilerini anlatacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz devam ediyor. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlıkla ilgili 6 aylık veya yıllık olarak taleplerde bulunabilirsiniz. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Bilgi almak isteyenler astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirler. Son haftalarda çocuklarla ilgili konular daha fazla gündemimizdeydi. Bu haftada çocuklarla ilgilenmeye devam edeceksiniz. Çocuklar veya çocuklarınızın eğitimiyle, işleriyle ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Bunlarla ilgili görüşmeler yapacaksınız. Bunlarla ilgili imzalar da atabilirsiniz. Çocukların hayatındaki değişim sizin de hayatınızda değişimlere neden olacak. Bu hafta çocuklarla daha fazla zaman geçirmek zorunda da kalacaksınız. Onların hayatındaki yeni başlangıçlar olacak. Bunlara da şahit olacaksınız. Çocukların eğitimiyle ilgili, eğitim konularıyla ilgili Eylül sonunda daha kolay kararlar alacaksınız. 7 Eylül'de çocuklarla ilgili güzel gelişmelerin başlangıcı da olacak. Çocuklarla ilgili işlerde çalışıyorsanız bu hafta bunlarla ilgili çok yoğun olacaksınız. Bu işlerinize ilgili imzalar da atabilirsiniz. Sahne sanatlarıyla, sahnelerle ilgili işlerinizde bu hafta yoğun olacaksınız. Sahnelerde olacaksınız, göz önünde olacaksınız. Başarılı da olacaksınız. Güneş gibi parlayacaksınız. Bu işlerinizde yeni konularda karşınıza çıkabilir. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Son haftalarda topluluk önünde daha fazla zaman geçirmeye başladınız. Bu alanlarda daha ön planda olmaya başladınız. Topluluk önünde olmakla ilgili eski fikirleriniz de artık değişmeye başladı. Artık daha göz önünde olmaya başladınız. Bunu da kabullenmeye başladınız. Şimdi bu konuları daha fazla muhakeme edeceksiniz, düşüneceksiniz. Bu hafta daha fazla bununla ilgili mücadele vereceksiniz. Son haftalarda aşk ilişkinizle ilgili kafanız karıştı. Aşk ilişkisi olanlar ilişkinizi sorguladınız. Aşk ilişkinizde yeni ve ciddi kararlar aldınız. Bu kararlar biraz kafanızı karıştırmış olabilir. Duygu ve mantık karmaşası yaşamış olabilirsiniz. Bu hafta aşk ilişkinizde daha net olacaksınız. Duygularınızı ifade etmek daha kolay olacak. Aşk ilişkinizle ilgili ciddi kararlar da alabilirsiniz. Bu evlilik kararı olabilir. Bu kararınızın organizasyonlarınızı Kasım ayında yapabilirsiniz. Aşk ilişkinizde ayrılık kararı da alabilirsiniz. Bununla ilgili zor bir süreçte yaşayabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar bu hafta yeni aşkı bulabilirsiniz. Duygusal ve romantik bir ortamda yeni biriyle tanışabilirsiniz. Eylül sonuna kadar ilişkinizde ciddi adımlar atabilirsiniz. Aşk ilişkinizde ateşli ve duygusal zamanlarda olacak. Bunu da değerlendirmelisiniz. Romantik planlar da yapabilirsiniz. Eylül sonuna kadar aşk konularında duygularınız, mantığınız çok karışacak.
Bu bazen hatalar yapmanıza neden olabilir. Eylül sonundan itibaren aşk konusunda daha rahat hareket edeceksiniz. Yeni iş arayanlar, çocuklarla ilgili konularda, eğitimle ilgili alanlarda, sahne sanatlarıyla ilgili alanlarda, sağlıkla ilgili, kamuyla ilgili yeni işler bulabilirsiniz. Bunları değerlendirmelisiniz. Son haftalarda evinizle ilgili değişiklikleri yapmak zorunda kaldınız. Bu haftadan sonra evinizle ilgili değişiklikleri artık kabulleneceksiniz. Ev taşıma planlarınız da varsa 19 Kasım'dan sonra bu planlarınızı daha kolay tamamlayabilirsiniz. Son 2 senedir özgürlük kavramını daha fazla düşünmeye başladınız. Hayatınızın hemen her alanında özgür olmak için mücadele vermeye başladınız. Sizin gibi sakin ve güvenli alanda kalmayı seven biri için radikal kararlar almak zor olsa da son 2 senedir radikal kararlar aldınız. Bu kararlar size de olağan dışı gelmiş olabilir. Önümüzdeki 5 sene sizi bile şaşırtacak radikal kararlar almaya devam edeceksiniz. Bu hafta bunları daha fazla düşüneceksiniz. Ocak ayından beri hayatınızda teknolojik alet ve sistemlerle ilgili yaptığınız değişiklikleri de bu haftadan sonra kabullenmeye başlayacaksınız. Artık videolarda söylemeye başladım. Bundan sonra daha fazla söylemeye çalışacağım. 19 Kasım 2021'den sonra hayatınızda yeni bir süreç başlayacak. Son 18 senelik süreç sonuçlanacak. Yeni sınavlar karşınıza çıkmaya başlayacak. Hayatınızdaki neleri değiştirmek istiyorsunuz? Şimdiden planlarınızı yapın. 19 Kasım 2021'den sonra bu planları gerçekleştireceksiniz. Hayatınızda 180 derece değişimlere hazır olun. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, ikizler burcu olanlar bu videoda 30 Ağustos 5 Eylül haftası gökyüzü planetlerinin detaylı etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz devam ediyor. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlıkla ilgili 6 aylık veya yıllık olarak taleplerde bulunabilirsiniz. Ben videolardaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerini kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Bilgi almak isterseniz astrolojigunluğu@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Son haftalarda evinizle, ailenizle, eşinizle, ebeveynlerinizle ilgili değişimler yaşamaya başladınız. Evinizle ilgili ilgilenmeniz konusunda Mars ve Kuzey Ay düğümü size baskı yapıyor. Bu hafta evle ilgili konularda gergin olabilirsiniz. Evinizle ilgilenmeniz gerektiğini anlayın. Evinizde daha fazla zaman geçireceğinizi anlayın. Bunlarla ilgili ne yaparsanız size iyi gelir. Bunu düşünün. Mars'a karşı koymayın. Mars'ın değişimlerini kabullenin. Mars'ın gücünü kabullenin. Onunla mücadele etmeyin. Son haftalarda evinizle ilgili değişiklikleri yapmak zor oldu. Yeni konular karşınıza çıktı. Önümüzdeki haftadan sonra evinizle ilgili konuları toparlamak daha kolay olacak. Evinizle ilgili köklü değişimleri yapacaksınız. Yeni bir ev düzeninde yeni bir hayata başlayacaksınız. Bu hafta ev taşımak, evde tadilatlar yapmak, evle ilgilenmek zorunda da kalacaksınız. Bunlarla ilgili yeni konuları artık kolayca toparlayacaksınız. Ebeveynlerinizle ilgili konular gündeme gelecek bu hafta. Ebeveynleriniz ve para konuları gündeme gelebilir. Ebeveynlerinizle ilgili harcamalar da yapabilirsiniz. Yeni iş arayanlar gayrimenkul sektöründe, dekorasyon sektöründe, inşaat alanında, yemek sektöründe yeni işler bulabilirsiniz. Önümüzdeki haftada hemen başlangıç yapabilirsiniz. Gayrimenkul sektöründe, dekorasyon alanında, inşaat alanında, yemek sektöründe işi olanlar bu hafta çok yoğun olacaksınız. Bu işlerden daha fazla para da kazanacaksınız. Bu hafta çocukların duygusal hayatıyla ilgilenmek zorunda da kalabilirsiniz. Çocuklarla daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Çocukların duygusal hayatındaki değişimler nedeniyle onların yanında da olabilirsiniz. Bu hafta çocuklarla ilgili konularda
biraz fazla harcamalar da yapabilirsiniz. Bu hafta eşinizle aranızda gergin konular yaşanabilir. Gökyüzü eşinizle olan ilişkinizde sizi sınıyor. Sakin kalırsanız, sabırlı olursanız büyük sorun yaşamazsınız. Planetlerin sizi zorladığını bilin, bunun farkında olun. Planetlerin oyununa gelmeyin. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Duygu ve mantık karmaşası da yaşayacaksınız. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Yemekle ilgili, mutfakla ilgili, dekorasyonla ilgili yeni teknolojik aletler alabilirsiniz. Bunlar sizi biraz mutlu da edecek. Bu hafta uzun yolculuklar daha fazla yapabilirsiniz. Partnerinizle birlikte uzun yolculuk yapabilirsiniz. Ebeveynlerinizi ilgilendiren konular nedeniyle uzun yolculuklarda yapabilirsiniz. Bu hafta aşk konusunda havada güzel enerjiler çok fazla. Partnerinizle romantik planlar yapabilirsiniz. Duygusal zamanlar daha fazla yaşayacaksınız. Yeni aşk arayanlar bu hafta kesinlikle yeni bir aşkı bulabilirsiniz. Romantik ve duygusal bir ortamda yeni biriyle tanışabilirsiniz. Bu hafta aşkta şans sizden yana, bunu kullanmalısınız. Algılarınız açık olsun. Evliliğinizde, ilişkinizde sorun yaşıyorsanız bu hafta ayrılık kararı da alabilirsiniz. Bu kararlarla ilgili hukuksal süreç yıl sonunda sonuçlanabilir. Mars ve Satürn burcu ikizler burcu olanlar bu hafta işlerinizle ilgili yoğun olacaksınız. Son bir senedir tutulmalar zaten işle ilgili değişimleri yapmanızı işaret ediyordu. Şimdi işinizle ilgili değişimleri tamamlanma zamanı olacak. İşinizde terfi alabilirsiniz. İşinizle ilgili değişiklikleri yapabilirsiniz. İşten ayrılabilir. Başka iş aramak zorunda kalabilirsiniz. İşten ayrılsanız da önümüzdeki hafta yeni bir işe hemen de başlayabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yengeç burcu olanlar bu videoda 30 Ağustos 5 Eylül haftası gökyüzü planetlerinin detaylı etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz devam ediyor. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlıkla ilgili 6 aylık veya yıllık olarak taleplerde bulunabilirsiniz. Ben videolardaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerini kalıcı olması için yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Bilgi almak isteyenler astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirler. Bu hafta eşinizle ilgili para konuları gündemimizde olacak. Ya onunla ilgili konularda harcamalar yapacaksınız ya da ondan parasal destek alabilirsiniz. Bu para konuları olumlu ve güzel haberleri de işaret ediyor. Bu hafta eşinizle veya partnerinizle romantik planlar da yapabilirsiniz. Birlikte uzun yolculukta yapabilirsiniz. Başka şehirde, başka ülkede yaşama fikriniz varsa, sene başından beri bununla ilgili adımlar attıysanız, şimdi bu adımları hızlandıracaksınız. Kasım sonuna kadar bu konularla ilgili gelişmeler olacak. Kasım sonundan itibaren ev değişikliği hız kazanacak. Bu hafta kardeşlerinizle ilgili konular gündeminizde olacak. Onlarla daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Hafta ortasına kadar onlarla daha fazla iletişim halinde olacaksınız. Bazen gergin durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Bunun olabileceğinizi bilirseniz sakin kalıp büyük sorun yaşamazsınız. Bu hafta kardeşlerinizle veya akrabalarınızla iş ortaklığı da yapabilirsiniz. Bununla ilgili yeni adımlar atabilirsiniz. Sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörüyle ilgili işlerde iletişim, medya, lojistik ve pazarlama alanlarında işler karşınıza çıkabilir. Bu hafta akrabalarınızla, yakın çevrenizdeki kişilerle ilişkilerinizde bazı gergin durumları da yaşayabilirsiniz. Bunun olabileceğini düşünerek sabırlı olmalısınız. Böylece büyük sorun yaşamazsınız. Yurt dışında eğitim, şehir dışında eğitim konularıyla ilgili planlarınız varsa Aralık ayından sonra bu planlarınızı hızlandıracaksınız. Şimdiden hayallerinizi kurmaya da başlayın.
İşiniz varsa iletişim, lojistik, medya, pazarlama ve reklamla ilgili konularda yapacağınız değişiklikler, yenilikler işlerinize daha fazla başarılı olmanızı sağlayacak. Bu alanlarda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu yenilikler size parasal kazançlar da sağlayacak. Bu hafta kardeşlerinizin, akrabalarınızın, komşularınızın hayatındaki değişimlere de şahit olabilirsiniz. Bu değişimlerde onların yanında da olacaksınız. Evlilik planı olanlar Kasım başına kadar evlilik organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Ancak 27 Eylül 19 Ekim arasında Merkür Retro yapacak. Bu dönemde yapacağınız organizasyonlarda sorunlar yaşayabilirsiniz, aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Zamanı geldiğinde yine detaylı anlatacağım. Bu hafta evinizin dekorasyonuyla ilgileneceksiniz. Bununla ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Bununla ilgili daha fazla harcamalar da yapabilirsiniz. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili para konuları da gündeme gelebilir. Ebeveynlerinizden para desteği de alabilirsiniz. Sene başından beri finansal olarak zor bir süreç geçirdiniz. Ancak bir yandan da borçları ödeyecek fırsatlarla karşılaştınız. Borçlar sizi yorsa da hızlı çözümler ürettiniz. Sene sonuna kadar da finans konularında zor süreçler yine yaşayacaksınız. Ekim ortasına kadar geçmişten gelen borçlarla mücadele edeceksiniz ama yine de çözüm bulacaksınız. Aralık 2021'den sonraki süreç daha zor olacak. O zamanki süreçte şanslı da olmayacaksınız. Şimdiden önlemlerinizi almaya başlayın. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar. Bu videoda 30 Ağustos 5 Eylül haftası gökyüzü planetlerinin detaylarını paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz devam ediyor. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlıkla ilgili 6 aylık veya yıllık olarak taleplerde bulunabilirsiniz. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerini kalıcı olması için yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Bilgi almak isterseniz astrolojigünlü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Bu hafta para konularını çok fazla konuşacaksınız. Özellikle hafta ortasına kadar parayla ilgili sürekli görüşmeler yapacaksınız. Para konusunda güzel gelişmeler olacak. Son aylarda çalışıp yoruldunuz. Şimdi emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Yaptığınız işlerin parasal karşılığını da alacaksınız. Beklediğiniz para varsa bu elinize geçebilir. Yeni para kazanma yöntemleri de karşınıza çıkabilir. Özellikle önümüzdeki haftadan sonra yeni para kazanma yöntemleriyle ilgili başlangıçlarda yapabilirsiniz. Bu hafta para konusunda şanslısınız. Yeni yatırım konuları gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili hafta başında imzalar da atabilirsiniz. Kardeşlerinizin duygusal hayatıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz bu hafta. Kardeşlerinizle duygusal zamanlarda daha fazla yaşayacaksınız. Yeni iş arayanlar yemekle ilgili, finansla ilgili, gayrimenkulle ilgili, estetik ve güzellikle ilgili sektörlerde, sağlık, hizmet, eğitim, kamu alanlarda yeni işler karşınıza çıkabilir. Algılarınız açık olsun. Geçen haftalardaki dolunay ilişkiler konusunda artık daha net adımlar atmanızı sağladı. Özel ilişkinizde net adımlar atmanızı sağladı. Ya ilişkinizi bitirdiniz, ya ilişkinizde ciddi kararlar aldınız, ya evlenip yeni bir hayata başladınız. Özel ilişkinizde artık kafanız daha net olacak. Ekim ortasına kadar ilişkinizde yaşadıklarınızı kendi içinizde muhakeme edeceksiniz. Aldığınız kararlara alışma sürecini yaşayacaksınız. Dolunay nedeniyle ortak işlerinizde bazı kararlar aldınız. Ortak işlerinizin devamı ya da bitişiyle ilgili kararlar aldınız. Bunları da uyguladınız. Ekim ortasına kadar bu kararlarınızı düşüneceksiniz. Ekim ortasından sonra ortak işlerinizle ilgili yeni gelişmeler karşınıza çıkmaya başlayacak. Yeni aşk arayanlar, kardeşleriniz, akrabalarınız, yakın çevrenizdeki kişiler sizi yeni biriyle tanıştırabilir.
akraba ortamında, komşu ortamında yeni biriyle tanışabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Duygusal ve romantik bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu hafta eski iş konularıyla ilgileneceksiniz. Eskiden yarım kalmış işlerinizi de hızla tamamlayacaksınız. Sene başından beri işle ilgili ani değişimlerle karşılaştınız. Aniden başlayan konular, aniden biten konular. Zaten son 2 senedir iş konularında beklenmedik şeylerle karşılaştınız. Bu haftadan sonra işle ilgili konuları düşüneceksiniz. Neler yaptınız? Karşılığını aldınız mı? Başka iş mi yapmalısınız? Başka ne iş yapabilirsiniz? İş alanınızı mı değiştirmelisiniz? İş yerinizi mi değiştireceksiniz? İş konusunda yoğun düşünceler içinde olacaksınız. Bu durum Ocak 2022'ye kadar devam etse de 19 Kasım'dan sonraki süreçte çok ani değişimlere hazır olmalısınız. İşinizle ilgili kararlarınızı 19 Kasım'a kadar verirseniz uygulamaya koymanız Ocak 2022'den sonra olabilir. 2022 sizin hayatınızda büyük değişimlerin senesi olacak. 18 sene yaşadığınız konuları, 18 sene yaşayacağınız konuları başlatacaksınız. Bu konuları önümüzdeki videolarda detaylarıyla anlatmaya devam edeceğim. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar bu videoda 30 Ağustos 5 Eylül haftası gökyüzü planetlerinin detaylarını paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz devam ediyor. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlıkla ilgili 6 aylık veya yıllık olarak taleplerde bulunabilirsiniz. Ben videolardaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık hizmetini, öngörülerini kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Bilgi almak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Bu hafta Güneş burcunuzda, yani Başak burcunda ilerliyor. Bu hafta doğanların doğum günleri kutlu olsun. Sağlıklı ve huzurlu nice seneler diliyorum. Son haftalarda Mars ve Merkür de Başak burcundaydı. Bu haftada Mars ve Merkür hala Başak burcunda ilerliyor. Bütün planetler burcunuzda. Bu da size güç veriyor. Enerjiniz çok yüksek. Hayatınızdaki birçok konuyu toparlamaya çalışıyorsunuz. Bir şeyleri sonuçlandırmaya çalışıyorsunuz. Bu hafta hayat hızla akacak. Taşlar yerine oturacak. Önümüzdeki haftadan sonra sizin için yeni bir dönem başlayacak. 7 Eylül'de burcunuzda yeni ay gerçekleşecek. Hayatınızda yeni bir düzen başlayacak. Son bir senedir tutulmalar sizin hayatınızda değişimler yapmanızı işaret ediyordu. Ağustos başından beri de bu değişimlerin ayak seslerini daha fazla duymaya başladınız. Hatta bazılarınız değişimleri tamamladınız. Bazılarınız hala değişimi yapmak konusunda detaylarla uğraşıyorsunuz. Ama önümüzdeki haftadan sonra yeni bir hayat başlayacak. Karşınıza yeni konular çıkmaya başlayacak. Son haftalarda Mars sizi çok yordu. İşlerinizi hızla tamamlamanız için baskı yaptı. Siz bir yandan işlerinizi hızla tamamlamaya çalıştınız. Bir yandan detaylara takılıp işlerinizi bazen uzattınız. Mars hala sizi değişimler için zorluyor. Bunları da hızla tamamlamanız için yine sizi zorluyor. Biraz önce de söyledim, bütün planetler enerjinizi yükseltti. Bu enerjiyle Mars'ın sizi zorladığı konuları toparlamak bu hafta kolay olacak. Tutulmalar özellikle evinizle ilgili, eşinizle ilgili, evliliğinizle ilgili, ebeveynlerinizle ilgili, işinizle ilgili, evlenmenizle ilgili, eğitiminizle ilgili 180 derece değişimleri işaret ediyordu. Bu sene sonuna kadar da bu konulardaki değişimleri tamamlayacaksınız ama Eylül sonuna kadar ya bu değişimleri yapacaksınız ya da planlamasını yapıp yıl sonuna kadar tamamlayacaksınız. Bu hafta sakin olun demek isterdim ama o kadar büyük bir enerji içindesiniz ki sakin kalmanız mümkün değil. Bu yüzden bu enerjinizi olumlu olarak kullanacağınız, sizi mutlu edecek konulara yöneltmelisiniz. Bu hafta para konusunda şanslı olacaksınız. Haftanın sonlarında parayla ilgili çok fazla görüşmeler yapacaksınız.
Son haftalarda üzerinde çalıştığınız işlerden de para kazanabilirsiniz. Yeni iş arayanlar, bu hafta iş bulmanız kolay olabilir. Algılarınızı açın, karşınıza çıkan fırsatları değerlendirin. Başvurular mutlaka yapın. Mümkün olduğu kadar iş görüşmesi yapın. Bu görüşmelerden dönüşler olacak. Bu hafta iş görüşmelerini yaparsanız önümüzdeki hafta hemen başlangıçta yapabilirsiniz. Bu hafta estetik ve güzellikle ilgili harcamalar yapabilirsiniz. Estetik ve güzellikle ilgili işlemlerinizi yaptırmak için güzel bir hafta. Bu konular size iyi gelecek. Kendinizi yenilenmiş gibi de hissedebilirsiniz. Eğitim hayatında olanlar bu hafta yoğun bir tempo içinde olacaksınız. Bu yoğunluk bazen sizi çok bunaltacak. Her şeyi bırakıp kaçmak isteyeceksiniz. Özgürlüğünüzün kısıtlandığını düşünebilirsiniz ama bu duruma sabretmelisiniz. Bu hafta eğitim hayatınızda atacağınız yeni adımlar başarılı olmanızı sağlayacak. İlerleyen zamanlarda bu başlangıçların faydasını göreceksiniz. Eylül sonuna kadar eğitim konularıyla yoğun olacaksınız. Bu hafta eğitimle ilgili konularda başarılı da olacaksınız. Son bir senedir işlerinizle ilgili yenilikler karşınıza çıktı. Belki 180 derece değişimler yapmak zorunda kaldınız. İşlerinizle ilgili değişimler devam ediyor. İş konusunda kendinizi yenilemeniz gerekiyor. İş yerinizi değiştirebilirsiniz, iş alanınızı değiştirebilirsiniz, işte terfi alabilirsiniz, işten ayrılabilirsiniz. Bu sene sonuna kadar değişimleri tamamlayacaksınız. Sene başından beri sağlıkla ilgili yeni konular karşınıza çıktı. Bu bazen sizi üzdü, bazen kolay çözümler ürettiniz. Eskiden yarım kalmış sağlık konularını bu hafta toparlayacaksınız. Sağlıkla ilgili geçmişte yaşadıklarınızla ilgili kontrollerinizi de bu hafta yaptırabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili şartlar için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili şartlar için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, terazi burcu olanlar, bu videoda 30 Ağustos 5 Eylül haftası gökyüzü planetlerin detaylı etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz devam ediyor. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlıkla ilgili 6 aylık veya yıllık olarak taleplerde bulunabilirsiniz. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için yazılı göndermeyi tercih ediyorum. Bilgi almak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Bu hafta kendi halinizde kalmak isteyeceksiniz. Kendi içinize çekilmek ve enerjinizi yenilemek isteyeceksiniz. Mars içinizde fırtınaları çoğaltacak belki. İçinizdeki kızgınlıkların sebebini arayacaksınız. Kendinizde mücadele halinde olacaksınız. İçinizde patlamaya hazır bir bomba var gibi de hissedebilirsiniz. Bunu iyi kontrol etmelisiniz. Yoksa kendinize veya çevrenize zarar verebilirsiniz. Bu enerjiyi iyi yönetirseniz büyük başarılar da kazanabilirsiniz. İçinizdeki büyük enerjiyi sanatla, müzikle, çizimle, bitkilerle gibi bunlarla büyütebilirsiniz. Güzel eserler çıkartabilirsiniz. Güneş enerjisiyle bunları çevrenizde paylaşarak başarılar da kazanabilirsiniz. Sanatla ilgili işleriniz varsa, mühendislik, matematik ile ilgili işleriniz varsa bu dönemde bu işlerinizde yoğun olacaksınız. Bu işlerinizde başarılı da olabilirsiniz. Bu hafta duygusal olarak yoğun olacaksınız. Bunu paylaşmalısınız. Kendi içinizde yaşamamalısınız. Partnerinizle duygusal zamanlar geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Romantik planlar yapabilirsiniz. Bu hafta sonlarında duygusal ilişkinizle ilgili görüşmeler yapacaksınız. Bu görüşmeler sonucunda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Ruhsal olarak kendi kendinizle konuşma ihtiyacı çok fazla duyacaksınız. Bazı şeyleri kendi içinizde konuşarak çözmek isteyeceksiniz. Bazı şeyleri yalnız kalıp muhakeme etmek isteyeceksiniz. Bunu yaparak biraz da rahatlayabilirsiniz. Artık bazı şeylerin bitmesini istiyorsunuz. Bazı şeylerin başlamasını istiyorsunuz. Hayatınıza değişim katmak istiyorsunuz ama bir türlü başlayamıyorsunuz.
biraz daha beklemeniz gerekecek. Eylül ortasından sonrası için planlarınızı yapın. Değişimlere hazırlanın. Eylül ve Ekim aylarında değişimleri tamamlayacaksınız. Bu hafta psikolojik olarak da gergin olabilirsiniz. Kendi içinizde çelişkiler halinde olacaksınız. Duygularınız ve mantığınız karışabilir. Kendinizi anlamakta zorlanacaksınız. İçinizdeki fırtınalar, biraz önce de söyledim, içinizde fırtınalar kopuyor gibi hissedeceksiniz. Bunların olacağını düşünürseniz sabırlı olmalısınız ve bu durumu iyi yönetmelisiniz. Bu hafta aşkta şanslısınız. Duygularınızı kontrol ederseniz, düşüncelerinizi iyi kontrol ederseniz aşkta daha mutlu olabilirsiniz. Bu hafta parasal olarak da şanslısınız. Beklediğiniz para elinize gelebilir. Yeni parasal kazançlarla ilgili görüşmeler de yapabilirsiniz. Sene başından beri aşk ilişkinizle ilgili bir sınav halindesiniz. Satürn sizi bu konuda eğitmeye çalışıyor ısrarla. Siz aşk insanısınız. Terazi burcunun yöneticisi Venüs sizin aşk konusundaki duygusallığınızı temsil ediyor. Yani siz aslında aşk profesörüsünüz. Ancak Satürn uzman olduğunuz konuda bu sene başından beri sizi sınıyor. Bu sınavda başarılı olursanız büyük mutluluk sizin olacak. Özellikle de 11 Eylül'e kadar aşkta mutluluk var. Karşınıza çıkan sorunlara iyi odaklanın. Bu sorunlardan kaçmayın, çözüme odaklanın. Kaçarsanız mutsuz olursunuz. Çözmeye çalışırsanız başarılı ve mutlu olursunuz. Aşk konusunda ani iniş çıkışlara da dikkat edin. Fikir değişiklikleri de bu sınavın bir parçası. Aşkta zekanızı kullanmalısınız. Pratik olmalısınız. Ekim ortasına kadar ani tepkilere karşı sabırlı olmalısınız. Hızlı düşünüp pratik adımlar atıp yavaş ilerlemelisiniz. Yani Satürn retrosu olduğu için bu şekilde bir durum ortaya çıkıyor. Siz bunu yaşama nasıl dönüştüreceksiniz? Bu da size kalmış. Sene başından beri çocuklarla ilgili konularda sınandınız. Çocuklar konusunda yeni şeyler öğrendiniz. Yeni tecrübeler kazandınız. Bazen gerildiniz, bazen sevindiniz, bazen kuşkular ve karamsarlık içinde oldunuz. Bu hafta bunları daha fazla düşüneceksiniz. Çocukların hayatıyla ilgili değişimler, sizin de hayatınızda değişimler kattı. Bunları da anlamaya çalışacaksınız. Bu hafta bunlardan dersler çıkartmaya devam edeceksiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar bu videoda 30 Ağustos 5 Eylül haftası gökyüzü planetlerinin detaylı etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz devam ediyor. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlıkla ilgili 6 aylık veya yıllık olarak taleplerde bulunabilirsiniz. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Bilgi almak isterseniz astrolojigünlüğ@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Son haftalarda arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirmeye başladınız. Bazen onlarla mutlu oldunuz, bazen gergin anlar yaşadınız. Bu yüzden onlarla olan ilişkilerinizi sürekli de sorguladınız. Bu haftada arkadaşlarınızla gergin durumlar yaşayabilirsiniz. Bazı konuları biraz abartabilirsiniz. Bazı konuların detaylarıyla ilgilenerek gereksiz gerginliklerde yaşayabilirsiniz. Bunların olabileceğini bilirseniz büyük sorun da yaşamazsınız. Bu hafta sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla zaman geçireceksiniz. Bu hafta işlerinizde sosyal mecraları daha fazla kullanırsanız daha fazla para da kazanabilirsiniz. Bu alanlarda yeni parasal konularda karşınıza çıkabilir. Eğer sosyal mecralarda işleriniz varsa bu hafta yoğun olacaksınız. Sosyal mecralardaki işlerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak istiyorsanız önümüzdeki hafta çok uygun olacak. Sosyal mecralarla ilgili başlangıçları yapabilirsiniz. Bu başlangıç size büyük başarılar ve büyük kazançları da getirecek. Son haftalarda arkadaşlarınızla birlikte iş yapmaya başladıysanız bu hafta bu işlerden para kazanacaksınız. Arkadaşlarınızla yapacağınız işlerde mantıklı olursanız kazanan siz olursunuz. Duygularınızı işlerinize karıştırmamalısınız.
Hafta başında arkadaşlarınızla görüşmeler yapacaksınız. Hafta ortasından sonra kendi halinizde olmayı tercih edeceksiniz. Kendi içinizde, kendi kendinize konuşmalar yapacaksınız. Eylül sonuna kadar yeni kişilerle tanışacaksınız. Bu yeni kişilerle çok çabuk arkadaş olacaksınız. Onlardan çok şey öğreneceksiniz. Onlar da sizden çok şey öğrenecek. Sanatla ilgili işleriniz varsa, estetik ve güzellikle ilgili işleriniz varsa, hukukla, mimarlıkla, dekorasyonla ilgili işleriniz varsa bu hafta bu işlerle ilgili imzalar atabilirsiniz. Bu işlerle ilgili görüşmeler daha fazla yapacaksınız. Bu işlerden bu hafta daha fazla para da kazanabilirsiniz. Son aylarda işlerle ilgili çok yoğundunuz. Bu işlerinizden hızla para kazanmaya başlayacaksınız. İşlerinizle ilgili para konularında bu hafta şanslı olacaksınız. Sene başından beri ebeveynlerinizle ilgili konular gündemimizdeydi. Bu konu sizi biraz gergin yapmış olabilir. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili eski konular karşınıza çıkacak. Bu konuları toparlamaya çalışacaksınız. Ebeveynlerinizle ilgili konular için uzun yolculuklarda yapabilirsiniz. Ocak ayından beri evliliğinizle ilgili, ilişkinizle ilgili, ortak işlerinizle ilgili kafanız çok karıştı. Özgürce yaşama isteği içinde oldunuz. İlişkinizi, evliliğinizi, ortak işlerinizi sorgulamaya başladınız. Aniden bitirme kararı almış olabilirsiniz. Son haftalarda da bunu uygulamış da olabilirsiniz. Bu haftadan sonra evliliğinizi, ilişkinizi, ortak işlerinizi muhakeme edeceksiniz. Duyguları, doğruları, yanlışları daha iyi görmeye başlayacaksınız. Bu kararınızı etkilemese de bunlardan tecrübe kazanacaksınız. Son bir senedir yatırım konularında farklı seçenekler karşınıza çıkmaya başladı. Aniden gelişen durumlarla karşılaşmaya başladınız. Daha önceki para kazanma şeklinizden farklı para kazanma şekilleri karşınıza çıktı. Sene sonuna kadar para kazanma konusundaki yenilikleri düşüneceksiniz. 4 Aralık'tan sonra yeni yatırım konuları karşınıza çıkacak. 19 Kasım 2021'den sonra tutulmalar Boğa burcu ve Akrep burcu aksında gerçekleşecek. Hayatınızda 180 derece değişimler yaşayacaksınız. Şimdiden bununla ilgili planlarınızı yapın, hayallerinizi kurun, değişimlerin kontrolünü elinize alın. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Yay burcu olanlar, bu videoda 30 Ağustos 5 Eylül haftası gökyüzü planetlerin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz devam ediyor. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlıkla ilgili 6 aylık veya yıllık olarak taleplerde bulunabilirsiniz. Ben videolardaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerini kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Bilgi almak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Son haftalarda iş konuları gündemimizdeydi. Bu haftada iş konularıyla çok yoğun olacaksınız. Bu yoğunluk bazen sizi bunaltacak derecede olabilir. İşinizle ilgili değişimlere de hazır olmalısınız. Sizin kontrolünüz dışında gelişmeler karşınıza çıkabilir. Bu ya terfi konusu olabilir, ya işten ayrılma konusu olabilir, işinizde yer değiştirme, iş yerinizde yer değiştirme söz konusu da olabilir. Bunlarla ilgili yapılan planlarda değişimlerle de karşılaşabilirsiniz. Bu hafta işlerinizle ilgili başarılar kazanabilirsiniz. İşlerinizle ilgili güneş gibi de parlayacaksınız. Hafta başında işinizle ilgili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. İşle ilgili imzalar da atabilirsiniz. Hem tutulmalar hem de Mars işle ilgili köklü değişimleri tetikliyor. Bu değişimi yaparsanız daha mutlu olursunuz. Şu an yapamazsanız 4 Aralık'tan sonraki yenilenme sürecinde değişimi tamamlayabilirsiniz. Eğitimle ilgilenenler bu hafta çok yoğun olacaksınız. Eğitimle ilgili konularda başarılı da olacaksınız. Eğitimle ilgili konularda güneş gibi de parlayacaksınız. Ön sıralarda olacaksınız. Eğitimle ilgili konularda görüşmeler de yapacaksınız. Bunlarla ilgili imzalar da atabilirsiniz.
Son aylarda, son haftalarda işlerden çok yoruldunuz. Bu hafta arkadaş ortamlarında zaman geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınıza duygusal paylaşımlar yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızın duygusal zamanlarında onların yanında da olabilirsiniz. Bu hafta sosyal ortamlarda da daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Bu ortamlarda iş stresinden biraz uzak kalabilirsiniz. Yine duygusal zamanlar yaşayabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar, sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, arkadaş ortamlarında yeni biriyle tanışabilirsiniz. Duygusal ve romantik bir ortamda güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. İşi olmayanlar ve iş arayanlar, bu hafta iş bulmanız daha kolay olacak. İşle ilgili başvurular yaparsanız önümüzdeki hafta cevap alıp hemen başlangıçta yapabilirsiniz. Sosyal mecralarda, sosyal alanlarda işleriniz varsa bu hafta bu işlerden daha fazla para da kazanabilirsiniz. Tutulmaların etkileri hala devam ediyor. Son bir senedir hayatınızda büyük değişimler yaptıysanız bu değişimlere alışmaya çalışacaksınız. Büyük değişimler hala yapmadıysanız planlarınızı yapın, hayallerinizi kurun. 4 Aralık'tan sonra yeni ve köklü başlangıçları hayatınıza katacaksınız. Sene başından beri iletişim, medya, lojistik ve pazarlama ile ilgili işlerinizde sınanmalar yaşadınız. Bazen bu işlerinizi bırakıp gitmeyi düşündünüz. Bazen büyük başarılar kazanıp yeni alanlara geçtiniz. Son aylardaki tutunmalar bu konulardaki işlerinizde artık bazı sonuçları almanıza neden oldu. Şimdi bu sonuçları daha kolay kabulleneceksiniz. Ekim ortasına kadar bu işlerinizle ilgili sene başından beri karşınıza çıkan yenilikleri, sınavları düşüneceksiniz. Dersler çıkartacaksınız. Ekim ortasından sonra güçlü olarak devam edeceksiniz. Yeni sınanmalar karşınıza çıkmaya başlayacak. Siz son senelerde gizli gizemli işlerden para kazandınız. Yeraltı kaynaklarından, madeni konulardan para kazandınız. Bu sene başından beri bu konulardaki işlerinizle ilgili yaptığınız başlangıçları, ilerleyen süreçleri şimdilerde değerlendireceksiniz. Gizli gizemli konular, yeraltı kaynakları, madeni konulardaki para kazanmayla ilgili tecrübelerinizi değerlendireceksiniz. Bunlarla ilgili eski konular karşınıza çıkabilir. Bu konularda toparlayacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar, bu videoda 30 Ağustos 5 Eylül haftası gökyüzü planetlerinin etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz de devam ediyor. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlıkla ilgili 6 aylık veya 1 senelik olarak taleplerde bulunabilirsiniz. Ben videolardaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Bilgi almak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Son haftalarda uzun yolculuklar gündemimizdeydi. Bu haftada uzun yolculuklar yapacaksınız. Bu yollar duygusal hayatınızla ilgili olabilir, eğitimle ilgili olabilir, finans konularıyla ilgili olabilir, yatırım konularıyla ilgili olabilir, işlerinizle ilgili de olabilir. Son haftalarda eğitim konularıyla yoğundunuz. Bu yoğunluk bu haftada devam edecek. Eğitimle ilgili konularda büyük başarılar da kazanabilirsiniz. Eğitimle ilgili konularda kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Eğitimle ilgili işleriniz varsa bu hafta bu işlerle yoğun olacaksınız. Bu hafta bu işlerden daha fazla para da kazanabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa, şehir dışı ile ilgili işleriniz varsa bu işlerde yoğun olacaksınız. Bu işlerden daha fazla para kazanacaksınız. Bu işlerle ilgili uzun yolculuklar da yapabilirsiniz. Bu işlerle ilgili hafta başında daha fazla görüşmeler de yapabilirsiniz. Bu hafta işlerinizle ilgili daha fazla para kazanacaksınız. İşlerinizle ilgili beklenmedik paralar da kazanabilirsiniz. İş yerinizin dekorasyonu ile ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Eylül ortasından sonra yoğun bir iş temposuyla karşılaşmaya başlayacaksınız. Şimdiden iş yerinizi ve kendinizi buna hazırlamalısınız.
Yeni aşk arayanlar, işle ilgili alanlarda, eğitimle ilgili alanlarda yeni aşkı bulabilirsiniz. Duygusal ve romantik bir başlangıç yapabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Şehir dışında, yurt dışında yaşama planınız varsa, taşınma planınız varsa bu hafta planlarınızı ya tamamlayacaksınız ya da yeni planlar yapmaya başlayacaksınız. Şubat 2022'de yeni bir hayata başlayabilirsiniz. Yeni iş arayanlar, eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili, lojistikle ilgili, yabancı dille ilgili, yurt dışı ile ilgili, şehir dışı ile ilgili işler karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Sene başından beri parasal olarak güzel gelişmelerle karşılaştınız. Ancak son haftalarda beklediğiniz paralar elinize geçmedi. Para konularındaki beklentileriniz biraz daha bekleyecek ya da elinize geçmesi zaman alacak. Sene başından beri yatırım konuları gündeminizde ise bunlarla ilgili yarım kalmış konuları daha kolay toparlayacaksınız. Bu haftadan sonra daha kolay sonuçlandıracaksınız. Son 2 senedir aşk konusunda daha radikal olmaya başladınız. Daha marjinal olmaya başladınız. Daha özgür olmaya ve özgür düşünmeye başladınız. Aşkla ilgili daha önceleri sabit fikirler içindeydiniz. Bazı kriterleriniz vardı. Olmazsa olmaz kriterleriniz vardı. Son 2 senedir bunları yıkmaya başladınız. Bu düşüncelerden sonra, aşk konusunda özgür düşünmelerden sonra aniden başlayan aşk ilişkisi, aniden biten aşk ilişkisi karşınıza çıkmaya başladı. Ocak ayından beri aşk konusunda ani kararlar alıp aniden uyguladınız. Bu haftadan sonra bu kararlarınızı daha fazla sorgulayacaksınız. Kendi içinizde muhakeme edeceksiniz. Dersler çıkartacaksınız. Bu haftadan sonra aniden başlayacak aşk ilişkilerinizde bu dersler nedeniyle daha yavaş adımlar atacaksınız. Aşk konusunda ani kararlar alsanız da yavaş ilerlemek ve yavaş hareket etmek zorundasınız. Yoksa sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Plüto burcunuzda ve retro halinde, özellikle doğum haritasında 18-29 derece Oğlak Burcu olanlar gizli kapaklı konularla ilgileneceksiniz. Geçmişteki bazı konular açığa çıkabilir. Geçmişte yaşadığınız acıları tekrar düşünmeye başlayabilirsiniz. İçinizde gizlediğiniz bazı konular açığa çıkabilir. Bunlardan ders çıkartmalısınız. Bu dersleri iyi anlamalısınız. Böylece yolunuza daha kolay devam edebilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar, bu videoda 30 Ağustos 5 Eylül haftası gökyüzü planetlerinin detaylı etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz devam ediyor. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlıkla ilgili 6 aylık veya yıllık olarak taleplerde bulunabilirsiniz. Ben videolardaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Bilgi almak için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Son haftaların yorgunusunuz. Dolunay hayatınızda birçok konuyu toparlamanıza neden oldu. Özellikle ilişkiler konusunda çok yoruldunuz. Aniden başlayan konular, aniden biten konular hem özel ilişkinizde hem iş ortaklıklarınızda hem çevrenizdeki kişilerle olan ilişkilerinizde sınav halindeydiniz. Şimdi bu sınavlardan çıkardığınız dersleri iyi değerlendireceksiniz. Ekim ortasına kadar da bu dersleri iyi anlayın, iyi algılayın, kendinizi eğitin. Ekim ortasından sonra yeni sınavlar için daha güçlü olmalısınız. Yeni sınavlara hazır olmalısınız. Son haftalarda finans konularıyla daha fazla ilgilenmek zorunda kaldınız. Borçlar, alacaklarla uğraşmak zorunda kaldınız. Sürekli görüşmeler yaptınız. Bu hafta başında bu konularda yoğun görüşmeler yapacaksınız. Finansal olarak zor bir süreç geçiriyorsunuz. Eylül sonuna kadar bu süreç devam edebilir. Harcamalarınıza daha dikkat etmelisiniz. Son haftalarda banka işlemleriyle çok yoğundunuz. Borçlarınız, alacaklarınız nedeniyle parasal konularla ilgilendiniz.
Bu haftada bu konularla ilgileneceksiniz. Yeni yatırımlarla ilgili kredi konusu olabilir. Ev alma ile ilgili kredi konusu olabilir. Borçlarınızı ödemek için yeni bir kredi konusu olabilir. Yeni bir işle ilgili kredi konusu olabilir. Bankayla işlemleriniz daha fazla olacak bu hafta. Bu bazen sizi bunaltabilir. Buna da hazırlıklı olmalısınız. Önümüzdeki hafta bunlarla ilgili yeni başlangıçlar da yapacaksınız. Son aylarda, son haftalarda hayatınızda düzen kurmaya çalıştınız. Evinizle ilgili, işinizle ilgili, ilişkinizle ilgili, hayatınızla ilgili konuları toparlamaya çalıştınız. Evlenenler, boşananlar, ayrılanlar, ortaklarıyla ilişkilerini gözden geçirenler oldu. Bu hafta bu konuları düşüneceksiniz. Ekim ortasına kadar bu kararlarınızı hayatınıza katacaksınız. Kabullenme sürecini yaşayacaksınız. Son aylarda ev alma, ev satma, ev taşıma ile ilgili konular gündeme geldiyse şimdi bunlarla ilgili imzaları atacaksınız. Hukuksal, finansal ve kamusal işlemleri tamamlayacaksınız. Bu hafta başında bunlarla ilgili imzaları hızla tamamlayacaksınız. Yeni iş arayanlar finans sektöründe, yatırım konularıyla ilgili sektörde, hukukla ilgili sektörde, gizli bilimlerle ilgili alanlarda, yeraltı kaynaklarıyla ilgili işler karşınıza çıkabilir. Algılarınız açık olsun. Miras konusu gündeminizde ise bununla ilgili çözümler de karşınıza çıkacak. İşlemlerinizi hızla tamamlayabilirsiniz. Hafta başında bunlarla ilgili imzalar da atabilirsiniz. Sene başından beri parasal olarak güzel gelişmeler karşınıza çıktı. Ancak son haftalarda beklediğiniz paralar elinize geçmedi ya da elinize geçmesi gecikti. Para konularındaki beklentileriniz biraz daha bekleyecek. Yavaş yavaş elinize geçecek. Ekim ortasından sonra para konusunda daha şanslı olacaksınız. Sene başından beri yatırım konuları gündeminizde ise bunlarla ilgili yarım kalmış konuları bu hafta daha kolay toparlayacaksınız ve sonuçlandıracaksınız. Ortaklarınızla ilgili, eşinizle ilgili, ilişkinizle ilgili hukuksal konular varsa bunlarla ilgili yeni gelişmeler de karşınıza çıkabilir. Sonuçlarını Eylül sonuna kadar alabilirsiniz. Bu hafta aşk konusunda şanslısınız. Partnerinizle birlikte uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Romantik planlar da yapabilirsiniz. Yurt dışından, şehir dışından, uzak yerlerden beklediğiniz paralar varsa bu hafta bu paralar elinize geçebilir. Bu para konuları Eylül ortasından sonra daha fazla gündemimizde olmaya başlayacak. Olumlu para konuları karşınıza çıkacak. Yurt dışıyla, uzak yerlerle, şehir dışıyla ilgili işleriniz varsa Eylül ortasından sonra bu işlerinize hız kazandıracaksınız. Şimdiden hazırlıklarınızı yapın. Yeni aşk arayanlar uzun yolculuklarda, eğitimle ilgili konularda, yurt dışı ile ilgili alanlarda, uzak yerlerle ilgili alanlarda yeni aşkı bulabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, İş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, balık burcu olanlar bu videoda 30 Ağustos 5 Eylül haftası gökyüzü planetlerinin detaylarını ve etkilerini paylaşacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili talepleriniz devam ediyor. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlıkla ilgili 6 aylık veya yıllık olarak taleplerde bulunabilirsiniz. Ben videolardaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Bilgi almak isterseniz astrolojigunluğu@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Son haftalarda ilişkilerinizle ilgili konular gündeminizdeydi. Çevrenizdeki kişilerle sürekli muhakemeler yaptınız. Bazen gergin durumlarla karşılaştınız. Bazen duygusal zamanlar yaşadınız. Ani tepkilerle karşılaştınız. Bu haftada görüşmeler yapacaksınız. Hem iş hem özel hayatınızda sürekli birileriyle görüşmeler yapacaksınız. Bu yoğunluk bazen sizi bunaltacak. Bazen de parasal kazançlar söz konusu olacak. İkili görüşmelerde sakin kalmaya çalışmalısınız. Çünkü ateşli konular olabilir. Sizi kızdıracak konular olabilir. Sakin kalırsanız kazanan siz olursunuz. Bu hafta yatırım konularıyla ilgileneceksiniz. Ev alma, ev satma, gayrimenkul alım satımı işlemleriyle ilgileneceksiniz. Bu konularda şanslısınız.
son haftalarda karşınıza çıkan fırsatları mutlaka değerlendirmelisiniz. Son bir senedir tutulmalar sizi ilişkiler konusunda, evlilik konusunda sürekli yenilikler için zorladı. Evlenenler oldu, boşananlar oldu, ilişkisini sürekli sorgulayanlar oldu. Son haftalarda ilişkiler konusu hala gündemimizdeydi. Bitişler ve başlangıçlar yaşadınız. Daha önceki bitiş veya başlangıçları sorgulamaya çalıştınız. Son bir senedir zaten yorgundunuz. Son haftalarda da bu yorgunluk daha da katlandı. Hem özel ilişkiniz hem işle ilgili ilişkinizi artık sonuçlandırmalısınız. Kafanızda, düşüncenizde ve fiziksel olarak netleştirmelisiniz. Yoksa mutsuz olursunuz. Siz yeni bir ilişkiyi başlamadan eski ilişkiyi bitiremeyen birisiniz. Eğer bu hafta eski ilişkinizi bitirirseniz önümüzdeki hafta gerçekleşecek yeni ayla birlikte yeni bir ilişkiye daha rahat başlarsınız. Ama öncelikle eski ilişkinizi netleştirin, bitmesi gereken konuları bitirin. Böylece yeni bir ilişkiye daha rahat başlayabilirsiniz. Evlilik planı olanlar, son haftalarda ilişkinizle ilgili gerginlikler yaşadıysanız bu hafta bu gerginlikler ortadan kalkacak. Daha rahat ilerleyeceksiniz. Bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek yeni ayla birlikte yeni bir hayata da başlayabilirsiniz. Eylül sonuna kadar ilişkiler konusu yoğun olarak hep gündemde olacak. Bu hafta başında özel ilişkinizle ilgili olabilir, iş ilişkinizle olabilir. İmzalar atabilirsiniz, yeni bir süreci başlatabilirsiniz. Yeni iş arayanlar gayrimenkul sektöründe, sağlık sektöründe, hukuk alanında, mimari alanda, dekorasyon alanında yeni işler karşınıza çıkabilir. Algılarınız açık olsun, bunları değerlendirmelisiniz. Bu alanlarda işi olanlar işleriniz çok yoğun olacak. İşlerinizde gergin durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sakin kalırsanız kazanan siz olursunuz. Mars ve Satürn burcu balık burcu olanlar Eylül sonuna kadar işle ilgili çok yoğun olacaksınız. İşinizle ilgili sınanacaksınız, yorulacaksınız. Sabrederseniz büyük başarılar kazanabilirsiniz. Büyük paralar kazanabilirsiniz. Sonraki aylarda zaten emeklerinizin karşılığını da alacaksınız. Bu hafta borç alacak konuları gündeminizde olacak. Bunları ödemek bu hafta daha kolay olacak. Kolay çözümler de üreteceksiniz. Mirasla ilgili veya alacaklı olduğunuz parayla ilgili konularda güzel gelişmelerin haberlerini de bu hafta alabilirsiniz. Eğitimle ilgilenenler bu hafta yoğun olacaksınız. Bu yoğunluk sizi bunaltabilir, sabrınızı sınayabilir. Eğer sabırlı olursanız Eylül sonuna kadar eğitim konularında başarılı olacaksınız. Eğitimle ilgili konularda parlayacaksınız. Son haftalarda gerçekleşen dolunay sizi ruhsal olarak çok etkiledi. Kendi içinizde sürekli sorgulamalar yapmanıza neden oldu. Bu süreci iyi değerlendirirseniz, kendinize dersler çıkartırsanız yeni başlangıçlara daha iyi hazır olabilirsiniz. Eylül sonundaki dolunay burcunuzda gerçekleşecek. O zaman zaten hem tutulmalar hem dolunay artık bazı şeylerin netleşmesini sağlayacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.